Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şu an çok değerli konuğumuz Şeyma Gümüş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Teşekkürler. geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Bizler çok de iyiyiz. teşekkürler. Enerjinizde daha bir iyi olduk. Aynen. Sizin de öyle. Teşekkürler. İlk sorum şu olacak. Ayak bakımında hangi işlemler uygulanıyor? Ayak bakımında pedikür bakımları yapıyoruz ama ayaklarınızı suya sokmadan yapıyoruz. Bu sayede ayaklarınızı keşfedebiliyoruz. Ayak problemleriniz var mı? Parmak aralarında deri mantarı var mı? Tırnaklarınızda bir farklılık var mı? Ayaklarınızda nasır mı var, sil mi var? Bunları görebiliyoruz. Islatmadığımız için ve yumuşatmadığımız için. Hem de deri yumuşadığında yapılan bakımlar deriye daha fazla zarar verirken bunu da önlemiş oluyoruz. Bunun haricinde vakumlu makinelerle ayak bakımınızı yaparak hem sizin sağlığınızı hem kendi sağlığımızı koruyarak toz duman olmuş bir ayakta yapılacak işlemleri göremediğimiz durumlarında önüne geçerek daha farklı, steril ve düzenli ayak bakımları yapıyoruz. Tırnaklarınızda deforme varsa, tırnak mantarı varsa mekanik temizlik yaparak hem görsel olarak, görüntü olarak sizi rahatsız eden görseli almış oluyoruz. Hem oradaki kalınlaşma, renk değişimi olan yine sizi rahatsız eden ve gittikçe ilerleyen problemin önüne geçerek temizlik yaratmaya çalışıyoruz. Nasırlarınızda temizlik yapıyoruz ama alıp da ponzayla temizlemiyoruz. Sadece nasırlı olan bölge yani kalınlaşmış derideki kalınlığı alarak normal seviyesine getiriyoruz. Batık tırnaklarda bir tedavi seçeneği değil ama doğrultma düzeltme sayesinde tırnağın dönerek ete girmesinden kaynaklı problemi doğrultma, düzeltme ve yukarı kaldırma yöntemiyle batık tırnaklarınızın ağrısını, acısını ve iltihap olmasını engelliyoruz. Tamamen bu işlemler. Çok güzel. Peki ayak ve tırnakta en çok hangi problemlerle karşılaşıyorsunuz? En çok karşılaştığımız problemler renk değişimi, şekil bozukluğu, tırnak mantarı, batık tırnak ve iltihaplanma. Pençe tırnak dediğimiz yine batık tırnakla karşılaştırdığımız şekil değişikliği, dönmeler, bu gibi problemler yaşıyoruz. Mantarlı ayaklarda nasıl bir tedavi uyguluyoruz? Mantarlı ayaklarda, tırnaklarda, derilerde konu açarsak, derilerde daha çok kaşınma meydana gelir. Veziküllü dediğimiz ya da farklı çeşitlerde deri mantarlarını görebiliyoruz. Bunların oluşma sebebi genellikle ayaklarımız terliyorsa, ayakkabılar biraz daha sensitik, hava almayan ayakkabılarsa, çoraplarımız naylon yine hava aldırmayan çoraplarsa ya da ıslak zemin kullanıyorsak, başkalarının ayağında ne olduğunu bilmediğimiz terlikler, çoraplar giyiyorsak, deniyorsak, başkasının evine gidiyorsak, yine terliklerini giyiyorsak bilmediğimiz durumlarda deri mantarları bulaşabilir. Ya da sistemik rahatsızlık olabilir. 60 yaşından sonraki yine sistemik rahatsızlıklardan da kaynaklanan deri mantarları meydana gelebiliyor. Tırnak mantarları biraz daha aynı şekilde ama görünüşü daha da farklıdır. Tırnaktaki o keratinize dokusu tırnak mantarıyla karşılaştığında kendi korunma altına alır ve deri, tırnak kalınlaşmaya, pütür pütür olmaya ve artık orada mantar tamamen tırnağı yemeye başlar. Kof kof dağılmaya başlar. Renk değişimi başlar. Kaşıntı olmaz. Genetik değildir, tamamen bulaşıcıdır. Bazen bize şöyle gelir, işte bizim ailede genetik tırnak mantarımız var derler. Bütün ailede var deniyor evet, aslında. Aslında tamamen birbirinden bulaştırılmış bir tırnak mantarıdır. Tamamen dışarıdan, dış etkilerden kaynaklı oluyor. İşte ayağımızı vuruyoruz, farklı şekilde manikür yaptırıyorsak tırnağımıza zarar veriyoruz bazen. Batık tırnaklardan kaynaklanan mantar enfeksiyonları meydana gelebiliyor. Çünkü tırnak sonuçta sağlıklı bir tırnak değil. Ne oluyor? Dışarıdaki etkilerden, mantarlardan, bakterilerden zarar görebiliyor, etki alabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Peki az önce bahsettik, şimdi mantarlı tırnaktan ve deforme tırnaktan bahsettik. İkisi arasındaki farklar nedir? Hani ayıracak olursak. Deforme tırnaklarda sekonder olarak, yani ikincil olarak tırnak mantarı meydana gelebilir. Ama öncelikle deforme tırnaklar tırnağınızı vurduysanız, doğuştan tırnak yatağında problem varsa ve tırnak geldiğinde o tırnak yatağına şekillendiği için şekil değişikliği olabilir. Genellikle dış etkenlerden meydana gelir deforme tırnak.
dışarıdaki etkilerden, ayakkabının dar olması, çorabın dar olması, ayağımızı bir yere Travma vurmamız, yaşaması gerekiyor, bir değil mi? travmadan Evet. kaynaklı olabilir. Bunlar bir de sistemik olarak travmalar da meydana gelebiliyor. Örnek veriyorum, Covid zamanında uzun süre hastanede yoğun bakımda kalan kişilerin aldığı ilaçlardan, yine o süreç içerisinde bağışıklık Bazı sisteminin ilaçlar düşmesi. mantarı tetikliyor zaten. Evet, tırnak mantarını çok fazla tetikleyen bir ilaç yok ama bağışıklık sistemini düşürdükleri için aldığınız herhangi bir deforme varsa tırnak mantarına neden olabiliyor. Deforme tırnaklar biraz daha kalınlaşmış, sağa sola dönmüş, yukarıya dönmüş bir tırnak şeklidir. Üst üste çıkmış ve kat kat olmuştur. Genellikle kesilmez bunlar. Sararmıştır. Bunlar tırnak mantarı ile karıştırılabilir. Altta tırnak mantarı olabilir. Ama genellikle temizlik yapıldıktan sonra altta sağlıklı bir tırnağı gördüğümüz durumlar çok fazla oluyor. Tırnak mantarında da eğer üstten tutulmuşsa bazen sararmış, kof kof dağılmış tırnağı şöyle bir temizleyip altta sağlıklı tırnağı da görebiliyoruz. İşte zaten genellikle doktorlarla multidisipliner çalışmamızın nedeni bu. Bize diyorlar ki siz bir temizleyin, bize gönderin. Bir ben alttaki tabakayı göreyim. Çünkü zaten kullanacağınız solüsyonlarda ya da yapılacak işlemlerde o tırnağın temiz halini bir yeri, zemini bir temiz görelim diyoruz ki ondan sonra kullanacağınız ilaçların ya da solüsyonların, lazer uygulamalarının etkilerini alabilirsiniz diye. Bu süreç bir tedavi süreci ve çok gerçekten sabır gerektiren bir süreç. Evet. Ve biz çok duyuyoruz işte ben mantar için tedavi oldum ama hala geçmedi falan diye. Tedavi süresi ortalama ne kadar insanların sabretmesi gerekiyor? Öncelikler, tırnağın tutulumu çok önemli. Sizin yaşınız, sistemik rahatsızlıklarınız var mı? Ve günlük sosyal hayatınız ne durumda, iş hayatınız ne durumda? Bunlar bizi çok fazla etkileyen durumlar. Tırnaktan başlarsak eğer, tırnağın neresinde tutulum var? Eğer ön taraftan bir tutulum yeni başlamışsa, burada tırnağın durumu yine sizin durumunuza göre en az 6 hafta, 6 ay gibi bir süreç söylenilebilir. Tam net söylenilmez, tamamen afaki kişinin durumuna ve sürecine göre değişiklik gösterir. Bakımı ne olacak, hangi işlemleri yaptıracak, ağızdan ilaç kullanacak mı, lokal solüsyon kullanacak mı, lazer uygulama yaptıracak mı? Bunlar kişinin bir de bunları kullanma sürecine göre zamanı değiştirecektir. Tırnak eğer dipten geliyorsa, yani tırnağın oluştuğu matrix bölümünden tırnak mantar olmuşsa o zaman en az 12 ay diyebiliyoruz. En az 12 ay diyebiliyoruz. Bir de mantar çeşitleri var. Örnek veriyorum, Candida mantarı beyaz böyle lekelenmeyle de kendini gösterir. Çok daha uzun süre, çok daha inatçıdır. Bu da burada mantarın çeşidine göre de değişiklik gösterecektir. Bu süreçte kişinin bakımı zaten çok önemli. Tırnağın durumu dedik. Bir de sistemik rahatsızlıklarınız dedik. Eğer diyabetiniz varsa, alkol kullanımınız varsa, karaciğer probleminiz varsa, kalp damar problemleriniz varsa o zaman zaten ağızdan ilacı önermiyor genellikle doktorlarımız. Onun haricinde lokal gidiyoruz ama şimdi dolaşım problemi olduğunda, sistemik problem olduğunda kalbimizden en uzak bölge ayak parmaklarımız olduğu için bu sefer oraya minerallerin gitmesi, vitaminlerin gitmesi daha zor olduğu için, kan dolaşımı daha fazla az olduğu için o yüzden biraz daha işimizi uzatıyor. Tepki daha fazla zor oluyor. Onun haricinde bir de sosyal ve iş hayatınızdan bahsettik. Eğer iş hayatınızda genellikle bize işte doktorlarımız ameliyathanede çünkü saatlerce işte terliklerin içerisinde ayakları çok nemleniyor, terleniyor ve değiştirmede bazen değiştirdiklerini biliyorum ama zorlanıyorlar. Güvenlik sektöründeki kişilerde çok fazla. Şu an biliyorsunuz deli gibi motor servisleri var. Motorcuların ayaklarında çok fazla var ve bunun gibi aklıma gelmeyen şu anda yoğunlukla bütün gün ki hepimiz de sabah çıkıyoruz. Sabahın 8'inde ayakkabımı bir giyiyorum. Akşam saat 8-9 artık ne zaman eve gidersem 12 saat ayağım ayakkabının içerisinde kalıyor. Bunun haricinde bir de namaz kılma durumumuz var. Eğer gün içerisinde namaz kılıyorsak zaten ayaklarımız ıslanıyor. Kurutma şansımız iş yerindeyken olmuyor ya da evde alışkanlığımız olmuyor. Evde namaz kılanlar geliyor, namazını kılıyor. Ayak parmaklarını kurulayacak bir durumu olmuyor. Bunlar da bizi tamamen değiştirme... Islak zemin tetikliyor mantarı. Çok fazla. Islak mantar en güzel. Islak olacak, kapalı alan olacak. En sevdiği yerler zaten. Mantar ürüyor oralarda. Evet.
Peki mantarlı tırnağı tedavi uygulamaya başladınız, bu süreç başladı. Bu süreç içerisinde bir ev ödevi veriyor musunuz? Yani ev bakımları nasıl oluyor? Yani yapması gereken bir şey var mı? Kişinin ilk başta yapması gereken şeyler zaten ev ödevi. Çünkü bizim yaptığımız aslında hiçbir şey yok. Biz sadece mekanik temizlik yapıyoruz. Bundan sonraki iş sizde. Biz sizi ev ödevini hazırlıyoruz aslında. Sizin o sağlıklı aşağıda ne var? Sağlıklı bir tırnak var mı? Bazen hiçbir şey yok. Bazen o tırnak mantarı artık alttaki deriye de hassasiyet, iltihaplanma yaratmış durumlar olabiliyor. İşte bunlara göre biz size diyoruz ki işte solüsyon kullanabilirsiniz, doktora yönlendirebiliriz, lazer uygulama yaptırabilirsiniz. Bunlar kişinin kendi tercihleri, nasıl bir uygulamayla ilerlemek istiyor, buna göre devam ediyoruz. Bunun haricinde evde solüsyonlarınızı kullanacaksınız. Lazer yapılacaksa işlem sonrasında ya da daha sonrasında lazer yapılacak. Ağızdan ilaç kullanmak istiyorsanız hızlı bir dönüşüm olsun. Eğer tabii ki birden fazla tırnak da varsa muhakkak ağızdan ilaç kullanabilirsiniz ama bize gelen genellikle danışanlarımızdan söylüyorum, ağızdan ilaç kullanmak istemediğim için zaten size geldim diyor. Ben alkol kullanıyorum diyor. Zaten yediklerim kanserojen maddeler yiyorum. Yani illa bunu alkolle alakası yok. Yediğimiz maddeler zaten çok kanserojen içerikli. Karaciğer problemlerimiz hepsimiz yaşıyoruz. Diyabetiniz varsa, sistemik rahatsızlığınız varsa doktorlarımız ağızdan ilaç önermediğinde bize geliyor ya da kişi birebir olarak diyor ki ben ağızdan ilaç istemiyorum. Senden ilerleyebileceğim kadar, kendi bakımlarımla ilerleyebileceğim kadar gitmek istiyorum. Belki bizden sonra diyor ki ben evet bir ilaç takviyesi alayım diyor. Çünkü bu bakımların düzenli olması belki bir ayda ilaç kullansanız sizi toparlayacak. Bazen bunlar olmadığında 6 aya fazlalaşabiliyor. Bu süreyi de kısalttırmış oluyoruz biz ya da hiç bu süreye girmeden, ilaç süresine girmeden de tırnaklarınızı kendi bakımınızla toparlıyorsunuz. Biz sadece size ne yapmanız gerektiğini söylüyoruz ve tırnağınızı bakımınıza hazırlamış oluyoruz. Bazen şöyle bir şey de olabiliyor. Hiç bakıma gelmiyor, direkt ilaç tedavisine başlıyor. Evet. Birkaç ay kullanıyor, o an tamamen kurtulduğunu sanıyor. Evet. Bakımları yapılmıyor, ev bakımları yapılmıyor, sadece ilaç. Sonra hiçbir şekilde tedavi edilemeyeceği kanaatine varıyor. Çünkü ilacı bıraktığı anda yine aynı tırnak devam ediyor, eskiye dönüyor. Ya bunlar için ne diyebilirsiniz? Hani hakikaten ilaç hiç mi bir işe yaramıyor yoksa beraber yol alınca mı sonuç alacağız? Sonrasında ya da tekrar olabiliyor mu? Bir zincir tabii ki de olacak. Bakımınızı yapmadığınız sürece tabii ki de gerçekleşecek. Çünkü bu nasıldır? Bir grip oluyoruz, tekrardan grip olabiliyoruz ya da bir rahatsızlık aldığımızda tekrardan nüksedebiliyor. Bu tırnak mantarı da en büyük hatalardan bir tanesi. Tırnağım benim oldu, bitti, tamam diyor, gidiyor. O süreci biraz daha yoğun bir şekilde değil de bakımlarla, kontrollerle süreci devam ettiriyor olmamız lazım. Ki o süreçte altta bizim görmediğimiz, sizin fark edemediğiniz 2-3 ay sonra, 4 ay sonra, çünkü o kadar yavaş ki niye 12 ay sonrasında diyoruz, 1 sene, 2 sene süren şeyler var. Bunlar uzun süre. O düzelme sürecini bitirdikten sonrasındaki geri dönüşümü de 10 gün, 15 gün sonra almayacaksınız zaten. 3 ay sonra, 4 ay sonra alacaksınız ve o süreçte bazen ayaklarımıza bakmıyor olacağız. Zaten çok fazla alışkanlığımız yok bizim ayaklara bakmamızda. Hani oturayım, ayaklarımı inceleyeyim yok. Uzun bir süre, ya şöyle bir danışanlarıma baktığımızda bir grup var, inanılmaz bakımlı. Yani 20 günde bir ayak bakımına gelmek istiyor. Gelmeyin diyoruz, 20 güne gerek yok, geleceğim diyor. Ben bunu istiyorum, 20 günde bakım istiyorum diyor. Bir taraf var, tırnakları uzamış, artık ayakkabı numarasının değişmiş, numarası değişmiş vaziyette. Asla ayak bakımını istemiyor çünkü onu reddediyor. Onu görmeyi istemiyor. Genellikle ergenlerde bunu çok yaşıyoruz. Ergenlerin tırnaklarında eğer bir deforme varsa genellikle o büyüme süreci hızlı geçiyor. Ailelere o ayakkabı numarasının değişikliği söylemiyoruz. Aktif spor hayatımız olabiliyor. Uzun yürüyüşler yapıyoruz. Tam sağlıklı ayakkabı seçiminin farkında değiliz. Bunlar bizim tırnak problemlerimizin oluşmasına neden oluyor. Bu tırnak problemleri kimseye göstermeyeceğimiz, paylaşamayacağımız duruma geliyor. Psikolojik olarak sorun yaşıyoruz. Ailelerimize ya da arkadaşlarımıza söylemekten çekiniyoruz. O tırnak almış başını gidiyor. En son artık çocuk topallıyor, bir şey oluyor. Artık çocuk bir şey oluyor, görünüyor. Evde sürekli çorapla gezen bir çocuk oluyor çünkü. Fark edemeyebiliyoruz. Sonradan bize geliniyor. Ve
5 dakikada, 10 dakika, çok uzun bir süre değil, mükemmel bir şey çıkıyor o deforme tırnaklarda genellikle. Ya da tırnak mantarı almış başını gitmiş, bir temizliyoruz, mis gibi alttan bir tane oradan tırnak geliyor. İnanılmaz mutlu oluyoruz. Herkes diyor zaten, niye daha önce gelmişim, utandım, çekindim size diye. Bunları çok yaşıyoruz. Yaşlılarımız da ailelerine söylemiyorlar. Diyabeti olan danışanlarımız, ayakları çok üşüyor onların. Kan dolaşımı az olduğu için üşüyorlar. Biz de hani yünleri giydiriyoruz onları üşümesinler diye. Bu durumda dolaşım problemleri de tırnak mantarına, kalınlaşmalarına neden oluyor. Onları da görmüyoruz. Kerpetenle babasının tırnağını kesmeye çalışan insanlar biliyorum. Çünkü bilmiyor, ya da işte köyde olanları da var. Yapacak bir şeyleri olmadığı için bir şekilde kendi çözüm üretmeye çalışıyorlar. Ben kendi köyüme gittiğimde de elimde penslerle geziyorum. Yani çünkü beni yani kumsalda çekip hani ya şey mi acaba 2 dakika şuradan bir baksana amcamın, dayımın, annemin çok kötü durumda diye. İnşallah Allah izin verir de bütün Türkiye'ye, herkese ulaşırız. Yavaş yavaş, çünkü bizim sektörümüz çok eskiden bilinmiyor. güzellik sektörü hep yüksekte. Herkes güzellik sektörü, hiç bilmediğiniz yerde bile güzellik sektörü kendini Artık gösterirken. bilinçlendi insanlar, podolog arıyor yani. Evet. Ayak bakımı, cildimde siyah noktayla gezebilirim. Hani sivilceyle de gezebilirim belki, küçük noktalıklar, ileri seviyeden bahsetmiyorum. Ya da botoks dolgu yaptırmasam da sevilebilirim ve güzel olabilirim. Ama ayak problemlerimizi, bizim sağlığımızı ve gelecekteki sağlığımızı etkiliyor. Daha çok ayakkabı problemlerinde benim ayakta yürümemi engelliyor. Sosyal hayatımı, iş hayatımı engelliyor. Sağlık problemlerimde tırnak mantarından kaynaklanan ayaklarda şişme, dolaşım problemleri, selülit dediğimiz çok daha farklı sağlık problemlerinin olduğu problemlerle doktorlarımız karşılaşıyor. Ve biz doktorlarımızla birebir çalıştığımızda bana diyor ki mesela, yani danışanımı, hastamı ameliyata alacağım, önce bir temizlet, ondan sonra bana gel diyor. Bu bambaşka bir şey. Sektörün tabii ki de bakım bölümü var ama bu bakımın aslında altta yatan çok daha sağlık ve sosyal ve sebepleri psikolojik var. sebepleri de var. Hocam çok teşekkürler. Ben çok değerli teşekkür bilgiler ederim. verdiniz. Ağzınıza sağlık. Yüreğinize sağlık. Bugün çok değerli konuğumuz podolog Şeyma Gümüş'le beraberdik. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.